Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size bu güzellikle geldim. Bugün yine çok güzel bir bebek yelek hazırladım. Her zamanki gibi kolay, pratik ve hızlı bir şekilde öreceğiz. Bakın şöyle ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum ama bakın böyle zikzaklar çizdim. Böyle zikzak yaparak aşağıya doğru örneğimi indirdim. Şöyle göstereyim. Çok tatlı ve çok güzel bir yeleğim oldu. Bakın şurada daha net belli oluyor örneğim. 6 aydan 1,5-2 yaşa kadar olur. Bebek büyür, yelek büyür diyerek örmeye başlayacağız. Bebek iplerinin hepsiyle olur güzelliklerim. Yani bütçenize uygun hangi ip ile yaparsanız onunla olur. 2 tane tığ kullanacağım. 3 milim ve 3,5 milim tığ kullanarak yapacağım. 3 milimi bu roba kısmını öreceğim. Örnekli kısmımda yarım numara büyüterek örnekli kısmını öreceğim. O zaman ne yapalım? Bu güzel yeleğimizi, tatlış yeleğimizi birlikte örmeye başlayalım. Şöyle göstereyim. Hadi o zaman başlayalım. Evet, önce tığımızla ipimizi birleştirelim ve zincir çekmeye başlayalım. Böyle uzun bir zincir çekin. 90-95 tane kadar bir zincir çekin. Fazlasını keser atarız. Çünkü zincirin üzerine kuracağım. Kolayca yapmış olacağız. Çekelim şimdi uzun bir zincir. Şöyle bakın çektim. İnanın ki saymadım. Şimdi tığımın üzerine ipimi aldım. 4. zincire batarak bir trabzan yaptım. Bu zincirimizi de sayacağız. Yani burada bir trabzan bu. Bu yaptığım 2. Sıradaki zincirime batırdım. 2 telinden alarak bir trabzan yaptım. Sıradaki zincirime bakın böyle 16 tane bu şekilde yapacağım. 2, 4, 6, 16 tane olana kadar öreceğim. 16 tane yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Son battığım trabzanın battığım yere batıracağım. Bakın buraya batırdım ve buraya bir tane trabzan yaptım. Burada önü yapmış olduk 16 tane ile. Şimdi kol için 14 tane yapacağız. Bir taneyi bu aynı yere batarak yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şöyle 13, 14. Bakın 14 tane de kol için ayarladık. 2 zincir, 1, 2 zincir. Yine son battığım trabzanı battığım yere batırdım ve bir tane yaptım. Bakın burada bir V oluşturdum. Şimdi buraya 22 tane yapacağız. Bununla birlikte arka burası da arkayı yapacağız. 2, 22 tane trabzan yapacağım. Evet, 22 tane de arka için yaptık ve geldik ikinci kolu yapmaya. 2 zincirimi çektim ve yine ne yapıyorduk? En son battığımız trabzana batıp 14 tane trabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptım. 14 tane yapacağım şimdi. 3, 4, 5, 14 tane ikinci kol için 2 zincir, 1, 2 zincir ve yine son battığım yere batırdım. Trabzanımı yaptım. 16 tane trabzanımız olacak. Birinciyi yaptık.
16 tane ile de ikinci önü ayarlamış olacağız. 16 tane yapıp geliyorum. 16 taneyi yaptım ve ikinci önü de tamamladım ve burada zincirim fazlası kaldı. Şimdi ne yapacağım burada? Şuradan sayacağım. 1, 2, üçüncüye makasımın ucunu taktım. Tek kanadını kestim mi? Bakın şunu aldım. Burayı da sıkıca çektim ve kapattım. Şöyle. Bunu da kenarını tığlarken kaybedebiliriz. Ya da burada iç kısımda saklayarak devam edersiniz. 1, 2, 3. Çevirdim örgümü. Şimdi bu zincir bu trabzanın. Bakın. Birinci boşluğun. Bunu trabzan olarak kullanacağız. İkinciye batırarak trabzanlarımı yapmaya başlayacağım. Hepsine birebir batacağız. Bu kısımlarda hiçbir işlem yapmıyoruz. Birebir batarak zincir olan yere kadar örüyoruz. Evet. Zincirime kadar olan yere geldim. Şimdi burada bu zincirin içine 2 tane trabzan. 1, 2. 2 zincir. Tığma ipimi aldım. Aynı boşluğun içine 2 tane daha. 1, 2. 4 tane artırma yapmış oldum. Bu aradaki boşluğa birebir batarak öbür 3 tane kalan zincirli yerime de aynı işlemi yapacağım. Bu sırada 16 tane artırma yapmış olacağız. Bir kere daha göstereyim. Birincide ne yaptıysak geriye kalan 3 tane de aynı işlemi yapıyoruz. Burada bir kere daha göstereceğim. Bak. Boşluğa geldim. Zincirli boşluğuma. Zincirin içine 2 tane trabzan. 1 ve 2. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan. Yine 4 tane artırmış oldum. Şimdi buraya birebir batarak buna da aynısını yaparak sıramızı tamamlayacağız. En sona geldiğimizde bakın burada dedik ki bu zincirimizi de trabzandan sayacağız. Bu zincirin tepe noktasına batırıp bir trabzan yaptım. Şu an şuradaki sayım 16 oldu. Bununla birlikte 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Ve yine zincir olan yere kadar bu kısma birebir batacağım. Birinciyi bıraktım. İkinciden devam edeceğim. Oraya kadar birebir batalım ve örelim. Evet. Bu sıramızda bir trabzan, bakın 1, 2 zincir, bir trabzan. 2 tane artırmış oldum. Bir alt sırada 4, bunda 2. Ve yine öbür 3 yere de aynı işlemi yaparak sıramı tamamlayacağım. Şöyle göstereyim bakın. Öbür üçüne de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapacağız. Evet. Bakın. 1, 2, 3. sıramızı da bu şekilde oluşturduk. Bundan sonrası tekrarlı olacak. Nasıl tekrarlı? Çevirdim. Şimdi yine zincirli olan yere kadar gelelim, göstereceğim. Bu aralar sadece birebir batmalı. Evet. Şimdi burada ilk artırma yaptığımızda 4 tane artırmıştık. Burada 2 tane artırdık. Şimdi 4 artıracağız. 2 trabzan, 1, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan.
Bir sırada 4 tane, bir sırada 2 tane, bir sırada 4 tane. Bunun üstündeki sırada 2, bunun üstündeki sırada 4 olarak artıracağız. Yani 4, 2, 4 olarak bu şekilde artırmalarımızı tamamlayacağız. Toplamda 10 sıra örüyorum ben. Mesela bir iki yaş daha büyütmek isterseniz eğer 11 sırada 11. sırada yine bu şekilde dörtlü artırırsanız mesela 2 yaş için yaparsınız. Bu büyür. Çünkü 16 tane artırma birden eklemiş olacağız ve bu da yeterli bir sayı olacak. Ama 6 aydan 1,5 yaşa kadar bu benim anlattığım yelekler olur. Hatta çocuk büyür, yelek de büyür. O da ayrı bir konu. İsterseniz 11. sırayı, 12. sırayı ekleyerek büyütebilirsiniz. Yaka kısmı 3 yaşa kadar olur. Şimdi 10 sıra örüp geleceğim. 4, 2, 4, 2, 4 olarak 10 sıramı tamamlayacağım. 10. sıramızda 4 tane artırmış olarak tamamlayacağız. Yani 10. sıramız 4'lü artırmaya denk gelecek. Umarım anlatabildim. Şimdi 10 sıramızı örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, robamız hazır. Şimdi hem örneğimizin zeminini hazırlayacağız hem de kollarımızı ayırıp gideceğiz. Bu sıramız sık iğnelerden oluşuyor. Şöyle bir zincir çektim ve bütün trabzanlarımın tepesine bakın 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bir bıraktım, ikinciye 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Bir zincir, bir bıraktım, ikinciye bir sık iğne. 2, 3 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir, bir atladım, ikinciye batırdım, bir sık iğne. 2, 3. Şöyle. Bir zincir, bir atladım ikinciye, 1, 2, 3. Bir zincir, bir atladım, 1, 2, 3. Bir zincir, bir atladım, 1, 2, 3. Bir zincir, bir atladım, 1, 2. Bu zincir boşluğumun içine de bir taneyi yaptım ve bir zincir çektim. Hemen kolumu bıraktım. Öbür üçlü zincir, bakın buradaki zincirimin olduğu yere geldim. Bir sık iğne yaptım. Sıradaki trabzandan ikinciyi, sıradaki trabzandan da üçüncüyü yaptım. Bir zincir, bir bıraktım ikinciye. Şimdi öbür kol ayrımımıza kadar bu şekilde devam edelim. Öbür kol ayrımıma geldiğimde burada bir tane artmadı. Bakın şöyle. Onu direkt geçeceğim. Şu şekilde. Bırakacağım burayı. Yine aynı şekilde burayı da ayarlayacağım. Bakın burada ne yapmıştık? Bir tanesini zincirin içine yapmıştık. Sıradaki 2, sıradaki 3. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Yine aynı düzende sıramın sonuna gideceğim. Bir zincir, 3 sık iğne olarak sırayı tamamlayacağız. Evet, sıramı 3 sık iğne ile tamamladım. 3 zincirimi çektim ve şimdi trabzan yapacağız bu sırada. Birinciye yine batmıyoruz. İkinciye sık iğnemin üzerine trabzanımı yaptım. Sıradakine yaptım. Bu zincir çektiğimin içine yapacağız. Bakın zincirin içine bir trabzan. 3 sık iğnenin tepesine 1, 2 ve 3. Bir tane zincir boşluğunun içine. 3 sık iğnenin üzerine 1, 2 ve 3. Bir tane zincir boşluğunun içine. Yani bütün sıramızı trabzan yaparak tamamlayacağız. Şöyle zincir boşluğunun içine bir trabzan. Bakın. Tüm sıra boyunca bu işlemi yaparak gideceğiz. O koltuk altına yaptığımız
Bir zincire de batacağız. Şimdi oraya kadar geleyim. Orada yanılma olmasın. Yani şu bir zincirin içine de batacağız. 1, 2, 3. Bu zincir boşluğunun içine 1, 2, 3. Bakın. Geldim oraya şimdi. 1, 2. Şu da sonuncu. Bakın buradaki bu bir zinciri içinden şöyle boşluğundan batıralım ve alalım. Yani bunu sakın es geçmeyin. Ve sırayı tamamlayalım şimdi. Evet, sıramı tamamladım. Bakın şimdi bir zincir çekip örgümü çevirdim. Ve hemen şu baştakine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada biraz dikkatli bakmanız gerekiyor. Tığıma 1, 2, 3 defa sardım. Bu şurada bir zincir yapmıştık bakın. Şurada bir zincirimiz vardı. Bu zincirin altındaki bıraktığımız trabzanın tepesine şöyle batıralım. Bakın. Bir zincirin altındakine. Şuna batıralım. Şöyle batıralım. Ve ipimi aldım. 1, 2, 3, 4 defa da çektim. Bakın hemen sıradaki önündeki trabzanı yaptım. Burayı 4'e çıkarttım şimdilik. Şurada 4 oldu. Şimdi zincir boşluğunun üstündeki trabzanı bırakacağız. Boş bırakacağız bunu. 1, 2, 3 defa sardım. Hemen sıradaki zincir boşluğuna bakın. Burada var ya hani. Şimdi şöyle yaptığımızda bakın bu atlayacağız bunu. 1, 2, 3, 4. trabzanın altındaki bakın zincir boşluğu var. Hemen trabzan tepesine batırdım. 1, 2, 3, 4 defa da çektim. Bu arkadaki bir taneyi bırakıp bakın bu bıraktığımız zincirin içine yaptığımız trabzan. Hemen önündekine bir sık iğne yaptım. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 defa sardım. Bakın tabi öbür taraftaki yani bunu kullandık. Şimdi buradaki zincirin altındaki trabzanın tepesine batırdım. Ve yine 1, 2, 3, 4 defa da çektim. Bunun arkasında kalanı bakın bunu bırakacağız. Bıraktığımız zincir boşluğunun üstündeki. Ve 3 tane yapacağız. 1, 2 ve 3. 2 defa, 3 defa sardım. Sıradaki boşluğa geldim. Bakın buradaki boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4. Batmadığımız trabzan zincirin içine yaptığımız. Hemen burada bakın bunu bıraktım. Sıradakine 1, 2 ve 3. Şöyle bir görüntümüz çıkıyor bakın çubuk çubuk. 1, 2, 3 defa sardım. Sıradaki zincir boşluğunun içine geldim. Ve yine 4 defa da çektim. Arkadaki bu bir taneyi bıraktım. 1, 2 ve 3. Bu yaptığımız trabzanlar, bu uzun trabzanlar zincirimizin yerine geçti. 3 defa sardım. Ve bakın sıradaki zincir boşluğunun içine 4 defa da çektim. Bir taneyi bıraktım arkadan. İkinciye 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 defa sardım. Sıradakine geldim. Bakın. 1, 2, 3, 4 defa da çektim. Arkadaki bu bir taneyi bıraktım. Bakın bıraktığımız bir tane zincir boşluğunun üzerine gelen. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 defa sardım. Burada bakın şu zincirin olduğu yerden alacağım bunu. 1, 2, 3, 4 de şuradan aldım bakın. Tamamladım burayı. 1, 2, 3 tane yaptım. Bakın burada yine zincir boşluğunun üzerindeki. 3 defa sardım. Öbürüne geldim.
1, 2, 3, 4 de çektim. Ve bunu bıraktım. 1, 2, 3. Evet. Bakın bunu yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Sona geldiğimizde bakın burada 4 tane var. Bir tane de zincirimiz var. Şimdi burada 2 defa sardım. Bakın bunu şu alttan en sondakinden takıp yapacağım. 1, 2, 3, 4. Biraz yakın gibi oluyor ama tamamlamak için bunu yapmak zorundayız. Kenara 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi yaptım. Ve bakın sıram bu şekilde tamamlandı. 1, 2, 3. Örgümü çevirdim. Tığıma ipimi aldım. Şimdi birinciye batmayacağım. İkinciye batacağım. 1. Sıradakine batıracağım. 2. Bu yaptığımız uzun trabzanları atlayacağız. Bakın şunları atlayacağız. Bir zincir. Bunu atladım. Önündekine 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Şöyle. Bir zincir. Bakın şu uzun trabzanları yaptığımızı atlayacağız. Yani şunları atlayacağız. İkinciye batırdım. 1, 2 ve 3. Şöyle. Bir zincir. Bakın. Birinciyi atladım. İkinciye atladım. Uzun trabzanlar. 1, 2 ve 3. Bir zincir. Bir tane atladım. İkinciye. Yani 3 trabzan bir zincir olarak ilerleyeceğiz. Boşluklarımız uzun trabzanların olduğu yerler. Bir atladım ikinciye. Bütün sırayı böyle yapacağız. Evet, şimdi bakın çaprazlarımızı atacağız. Burada bir zincirimi çektim. Bütün trabzanlarıma batacağım. Burada 4 trabzanım oldu şu an. Bakın 4'üne de batırdım. Şimdi zinciri gördüm burada. 1, 2, 3. Alttaki çubuğumuz var ya, ilk çubuk. Bunun boşluğundan batırdım. Aldım ipimi. 1, 2, 3, 4. Bu zincir olan yeri atladım. 3 trabzanın üzerine 3 sık iğne. 1, 2, 3. 1, 2, 3 defa sardım ve bakın şimdi sıradaki. Buna geriye geldim. Bunun boşluğundan aldım ve 1, 2, 3, 4 defa da çektim. Zincir boşluğunu bıraktım. 3 trabzanın üzerine 3 sık iğne. 2 ve 3. Şöyle. Bakın şu şekilde çatal oluşturuyor. 3 defa sardım. Bakın buna geldim. Aldım tığımın içinden 1, 2, 3, 4. Zincir boşluğunu bıraktım. Sıradaki 1, 2, 3 sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 defa sardım. Bakın buna geleceğim şimdi. Bir geriden hep yaptık ve bakın şöyle. Şu şekilde bir görüntümüz oluşmaya başladı. Aradaki zinciri atlayacağız. Bundan sonra böyle yapacağız. 2 ve 3. Bakın zinciri gördüm. 3 defa sardım. Geriye geldim. Bunu aldım tığımın üzerine 1, 2, 3, 4. 3 trabzanın üstüne 3 sık iğne. 1, 2 ve 3. Bu kadar kolay. Şimdi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sona geldiğimde bakın burada 3 tane vardı ya. Şimdi bunun 2 tanesini yaptım. Burada bunu da 4'e çıkartacağım. Şuraya ekleme yapmıştık ya. Hemen bakın. Son bununla 3 ve bir de zincir tepesine batarak burayı şöyle şu şekilde 4 dedim. Yani burada şunu da yapmış olduk. Kenarı yarım kalmasın. 1, 2, 3 zincir çevirdim ve yine bakın uzun çubuklarımızın, yani bu yaptıklarımızın üzerine batmayacağız. Birinciyi bıraktım, ikinciye
1, 2 ve 3. Bir zincir, bir atladım, sıradakine 3. Yani bir altta yaptığımız işlemin aynısını burada tekrarlayacağız. Uzun çubuklarımızın üzerine batmayacağız. 2 ve 3. Bakın şöyle çevireyim. Bakın bıraktıklarımız bunlar. Ve böyle sıramı yine tamamlayacağım. Bir zincir 3 trabzan şeklinde sıranın sonuna gideceğim. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Bakın 4 trabzanla bitirdim. Bir zincir çekip örgümü çevirdim. Hemen şu birinciye bir tane sık iğnemi yaptım. 3 defa sardım. Bu sefer de çubuklarımızı bu tarafa yatıracağız. Bir altta yaptığımız gibi. Bakın buraya aldım. 1, 2, 3, 4 de çektim. Arkaya geldim. Birini bıraktım. 1, 2. Burada 4 yaptığımız için burası böyle gidecek. Şimdi zincirimi gördüm. 1, 2, 3. Öndekine bu sefer de bakın. Öndeki uzun trabzanımızı yaptım. Zinciri bıraktım. 3 tane trabzanın tepesine 3 sık iğne yaptım. Şöyle. 1, 2, 3 defa sardım. Hemen sıradaki uzun trabzanımın boşluğundan şöyle bir zincir olan yeri bıraktım. 3 trabzanın tepesine 3 sık iğne. 2 ve 3. Bakın. Bu şekilde zikzaklar çizerek devam edeceğiz. 3 defa sardım. Bir zincirli olan yerlere hiç batmıyoruz. Oralara hep uzun çubuklarımız denk gelecek. 1, 2, 3. Aldım. Yani şu bir altta yaptığımı gibi devam ediyorum. Birinde önden, bir sırada geriden yapacağız. Zincirimi gördüm. 3 defa sardım. Sıradakini aldım. Ve 3 trabzanın üstüne 3 sık iğne. Şöyle bakın, bütün detay bu. Şimdi bu sıramızı da yine tamamlayalım. Evet canı güzellerim, bakın bu sıramda oldu. Şöyle göstereyim, bakın net gözüküyor şu şekilde. Çaprazlarımız oluşmaya başladı. Arka sırada aynı işlemi yaparak devam edeceğiz. 3 zincirimizi çekip yine bakın birinciyi bıraktım. İkinciden 1, 2, 3 zincirle birlikte burayı 4'e çıkartmış olduk. Bir zincir, çubuklarımızın üzerinden atlayacağız. 1, 2, 3, yani alt sıralarda yaptığımızı yapacağız. Ve böyle örgümüz ilerleyecek. Şimdi öbür çaprazı da göstereyim yine de. Şimdi sıramı tamamlayayım ben. Aynı şeyi yapıyorum. Burada yaptığımı, burada yaptığımı, burada yaptığım da aynı. Evet, sıra sonu bir zincirle döndüm. Ve bakın şimdi buradaki 4'ü tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4. Zincirimi gördüm. 1, 2, 3 defa sardım. Bu sefer de önden, yani buradan başlayacağız sarmaya. Bakın geriye doğru aldım. 1, 2, 3, 4. Zinciri atladım. 3 trabzanın üstüne 3 sık iğne. Şöyle. 1, 2, 3. Şimdi buna. Bakın bu kendiliğinden dalgalanarak gidecek böyle yaparsanız. Umarım anlatabildim. Biraz karışık gibi duruyor ama çok güzel oluyor. O yüzden sizin de yapmanızı istedim. Bakın. 1, 2, 3. Geriye geldim bakın buna. Aldım ve 1, 2, 3, 4 de çektim. Zincirlerin olduğu yere hiç batmayacağız. 2 ve 3. Şöyle göstereyim. Bakın zikzak oluşarak devam ediyor. Şöyle.
Bir karış boyuna gelene kadar öreceğim. İsterseniz bir karıştan uzun da yapabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Örelim ve gelelim. Evet, yeleğimizin boyunu da ayarladık. Bakın böyle. Şöyle örneğimi bir daha göstereyim. Çok güzel duran bir model oldu. Şimdi ne yapacağız? Kenar tığlaması yapacağım. Bakın çubuklarımı yaptım. Geldim şöyle. Şimdi buradan kenardan yukarıdan başlayacağım. Boynunu döneceğim ve başladığım noktaya kadar tığlayarak geleceğim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ön yüzdeyim. Hemen dibe batırdım. Biraz uzattım. Tekrar sardım. 2. Hepsini birlikte çektim ve bir zincir attım. Boyunun yettiği yere bakın şöyle. 1, 2, 3 zincir. Dibe tekrar battım. 2 defa sararak bir fıstık yapacağım. Hepsini birlikte çektim ve bağladım. Sıradaki yere ölçerek batırdım. 1, 2, 3. Aynı yere tekrar bakın. Şu şekilde bir kenar tığlaması oluyor. Fıstığı toplamadan bırakmayın. Parmağınızla tutun. 1, 2, 3. Her çubuk boyuna bir tane yaptım. Şimdi yukarıya kadar, yakanın olduğu yere kadar örelim. Evet arkadaşlar, bakın yakanın buraya geldim. Burada da aynı şekilde devam edeceğim. Yani farklı bir şey yapmayacağım. Şimdi ilk fıstığımı bakın tam tepe noktada yaptım. Tığ biraz kalın geldi aslında. 3 numaraya geçsek daha iyi olurdu. Siz ona göre değiştirin tığınızı. 1, 2, 3. ile 4.'nün araya bir sık iğne ile bağladım. Bakın. 1, 2, 3 zincir. Şöyle. 1, 2, 3. Bakın 3 ile 4'ün araya. Şöyle. 1, 2, 3. 1, 2. İpinizin durumuna göre fıstık sayısını çekmesini 3 de yapabilirsiniz. Hani ben çok kaba olmasın diye 2 tercih ediyorum. Ve bu da çok güzel oluyor. Bakın şöyle kibar bir kenar oluyor. Düğmeleri de diktiğiniz zaman zaten trabzanların arasından düğmeler geçiyor. Ve başladığım noktaya kadar böyle devam edeceğim. Üç ile 4'ün arasına. Evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bakın tığlamam bitti. Kol kenarlarını da aynı şekilde tığladım. Şöyle isterseniz hırka yapmak için buradan direkt örneğe kurarak devam edebilirsiniz. İpimi 2 kat yaparak bir zincir çektim ve pompon aparatıyla da pomponlarımı yaptım. Yeleğimi bitirdim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte örmeye devam edersiniz. Benimle birlikte örmeye devam etmek için de abone olursanız sevinirim. O zaman hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.